Merhaba çiçek severler, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mum çiçeğini en iyi şekilde nasıl köklendiririz? Daha önceden sizlere en garantili şekilde çiçek nasıl köklendirilir isimli bir video hazırlamış ve yayınlamıştım. Bu videonun devamına onu da ekledim. Eğer ki amatör olarak çiçek bakıyorsanız o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Değerli çiçek severler, çiçekler yapraklarından devamlı buhar nem salarlar. Eğer ki biz dalından bir çelik kırdıysak kök oluşmadığı için yeterli suyu bünyesine çekemeyeceğinden sürekli yaprağından nem kaybederse yaprak sararmaya ve kurumaya yüz tutar. Kök salmasını beklerken yaprağı da korumak adına bu şekilde pet şişeler hazırlıyoruz. Ya da hazırladığım videoyu devamını seyrederseniz o videoda da yaprağın nemlerini nasıl koruyacağımızı sizlere anlattım. Şimdi asıl konuya gelelim. Bu güzel mum çiçeklerini köklendirirken neye dikkat etmemiz lazım? Yaklaşık 20 gün önce bu pet şişeleri hazırladım ve yaprakları toprağa gömdüm. Yaprak olarak gördüklerimde çok azıcık böyle kılvari bir kök oluşmuş. Küme halinde kopardığım yapraklar daha fazla gördüğünüz gibi köklenme sağlamış. Demek ki mum çiçeklerini köklendireceğimiz zaman küme halinde olan yapraklardan kopartıyor ve böyle toprağa gömüyoruz. Neticede küme halinde olan yapraklar daha hızlı, çabuk ve çok gür köklenmiş oluyor. Soldaki köklenmiş olan mum çiçeğini artık toprağa aktarabiliriz ama sağdaki yaprak olanları bir müddet daha bekletmek durumundayız. Sağlam kök oluşturmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra toprağa aktaracağız. Videonun devamı geliyor. Lütfen benden ayrılmayınız. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba sevgili çiçek severler. Bugünkü konumuz bir çiçeğin yani bir filizin en garantili şekilde toprağa tutunmasını nasıl sağlarız? Bildiğiniz gibi bazı çiçekler tepeden çelik alma yöntemiyle toprağa ektiğinizde ve bol bol suladığınızda yavaş yavaş köklenmeye başlarlar. Bu köklenme esnasında filiz topraktan suyunu tam çekemeyebilir ve aynı zamanda yapraklarından su kaybı olduğu için fotosentez yaparken yapraklarından nem çıkarttığı için güneşli ve sıcak havalarda çabucak yapraklar kurumaya başlayabilir. Hatta sizler de rastlamışsınızdır. Bu filizlenme döneminde birkaç tane yaprağını kaybeder çiçek. Bunu sadece çelik aldığınız çiçeklerde değil, kökü olan çiçeklerde de yaşayabilirsiniz. Yavaş yavaş yapraklarını kaybeder, üstten bir iki tane kalır ve oradan tekrardan bir ay sonra can bulmaya başlar. İşte yaprakların kökü çok fazla yormaması ve filizlenme dönemini daha hızlandırmak için bir yöntemimiz var. Bu yöntemle yaprakları da kaybetmiyoruz ve köklenme sürecini de arttırıyoruz. Bu yöntem ekmiş olduğunuz çiçeğin üzerini bir bardakla kapatmak ya da bir poşetle kapatmak ya da üzerine streç film kapatmak, aynı zamanda gördüğünüz gibi böyle bir meşrubat şişesinden de bir aparat oluşturmak da olabilir. Mesela bu çingene şalvarı isimli çiçek daha önceleri çelik alıp ekme yöntemiyle hep yapraklarını kaybetti. Ufacık kalan yaprağından canlanmaya başladı. Ancak şu gördüğünüz şekilde bir hafta önce ektim ve yapraklar hala sapasağlam, hiçbir şeycik olmadı. Dipdiri duruyor çiçek.
Şu küçük gördüğünüzde kauçuk çiçeği, ufacık bir filizden can buldurmaya çalıştım. 2 yapraktı ama yine böyle torbalamayı, streçlemeyi unutmuşum. Sonradan aklıma geldi. Bardağı kapattıktan sonra ikinci yaprağın ölmesini engelledim. Bir yaprağı kaybettik. Kökü bizde hala. Bunun can bulması için mücadele veriyorum şu anda. İnşallah ki tutunursa. Kauçuk çiçeğini bilirsiniz. Çok da güzel açar, zambak gibi yine. Biliyorsunuz barış çiçeğinin de çiçekleri zambak gibidir. Ancak kauçuk çiçeğinin çiçekleri biraz daha iri, beyaz ve daha güzeldir. Bunu da Allah izin verirse kurtarmayı ve büyütmeyi düşünüyorum. Duacısıyım. Burada da yine Arap saçı çiçeği var. Yine çelik alma yöntemiyle, hiç kökü yok. Eğer ki ben bunu direkt ekmiş olsaydım yapraklarını bir bir dökecekti. Ama bir poşetle kapladığım için, hatta yapraklar yavru bile vermeye başlamış. Şu anda çok canlı bir çiçek. Bunu da kapladığım 10 gün kadar oldu. Yaklaşık 40 gün sonra ben bunların poşetlerini çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü deneyimlerimden gördüm ki her çiçeğin kök çıkarma süresi yaklaşık 40 gün. Şu gördüğünüz çiçek de salon çiçeği değil, dışarısının çiçeği. Ancak bu çiçek de aynı kauçuk gibi ve barış çiçeği gibi zambak şeklinde açıyor ve çok güzel çiçekleri var. Bunu komşumdan aldım. Bunun bir tanesinin kökü var, bir tanesinin yok. Bunu da poşete sardım. Gördüğünüz gibi şu anda çok canlı ve güneş altında hiçbir irtifa kaybetmedi. Capcanlı duruyor. Bunu da yaklaşık 40 gün sonra poşetinden ayıracağım. Sevgili izleyiciler, siz de çok sevdiğiniz bir çiçek varsa, yakınınızdan çelik almışsanız ya da kök almışsanız, bunun sağlam olmasını, kesinlikle tutmasını istiyorsanız benim yaptığım bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bugünkü sloganımız çiçekler ölmesin. Sevgili izleyiciler, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı, yapmak istediğiniz bir yorum varsa yorumlara yazmayı unutmayınız. Abone olmadıysanız hala lütfen abone olunuz. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.